eski meyhane ustası Barba Usta'nın nefis mezesini yapacağız. Esasında bu mezeyi tavuğun her kısmından yapabilirsiniz. Yalnız sadece tavuk göğsünden yaparsanız tad olarak çok yavan olur. 1 kilo tavuk kalça veya tavuk but kullanacağım. Ve ayrıca yarım kilo tavuk göğsü kullanacağım. Tavuk göğüsleri hemen cam kabımızın içine atalım. Sizden istediğim bakın böyle yağlı şekilde, eğer kemiği varsa kemiğini çıkartmanız ama yağlı kısımları mutlaka içinde bırakarak tavuğu şu şekil elinizle açabildiğiniz kadar açıp genişletmenizi istiyorum. Toplam 1,5 kilo tavuk var. Akşam Fenerbahçe maçı olduğu için kalabalık olacağız. Onun için bol bol yapıyorum. 1 çay kaşığı tuz. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber, evdeki en kalitelisinden 1, 2, 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Evdeki malzemelerle inanılmaz lezzetli bir meze yapıyoruz. Yeter ki işlemleri doğru şekilde aynı sıralamayla yapın. Bütün baharatlar, yağ tamamen tavuğun hepsine işledi. Her yarım kilo için bir tane orta boy patates kullanacağız. Tavuğu hiç bekletmiyoruz. Direkt şu anda ocağa. Ve üstüne geçecek kadar su. Burada patateslerim çok büyük geldi. Sıkıntı mı değil. Hemen mutfak her zaman çözüm yeri. Patateslerimi küçültüyorum. Biraz tuz. Kapağını kapatıyorum. Patateslerimi arka ocağa aldım. Burada önemli nokta, suyu ısıtmadan oda sıcaklığında su koydum patatesleri. Koray, bu kadar önemli mi? Suyuna kadar anlatıyorsun. Hep ufak detaylarda saklı lezzet. Bu tavuğumun altını kısıyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı zeytinyağı. İsteyen ayçiçek yağı da kullanabilir burada. 1 yemek kaşığı tereyağı. 2 tane sarımsak. Sarımsakları ezerek hemen tavukları koymaya başladığım anda ocağın altını açıyorum. Safları sıklaştıralım. Bu lafı da ancak bir camide, bir de askerde duyabilirsiniz. Bir de bizim kanalda. Şuraya bir tane daha sıkışır mı? Sıkışır. Sadece 1,5 dakika bir yüzünü, 1,5 dakika diğer yüzünü kızartacağız. Ön kızartmayı, ön mühürlemeyi yapmalı mıyım? Sadece haşlasam olmaz mı? Haşlarsınız. Görüntüsü de aynı olur. Ama o restoranta gittiğiniz zaman ya bunun içine ne koymuşlar demenizin nedeni işte böyle ufak detaylarda saklı. Hemen 1,5 dakika sonra, bilemediniz en fazla 2 dakika tavukları çeviriyorum. Sadece rengi dönsün yeterli. Lezzetini, yağını bıraksın. Burada sarımsak kokusu biraz genzinizi yakacak. Toplam 3 dakika sonra, çok fazla tavuğum olduğu için 2 posta yapacağız. Evet. 2 tur yapacağız çok fazla tavuğum olduğu için. Evet, gördüğünüz gibi kızarmış. Sizde bu yoksa hiç kafanıza takmayın. Yaban kekiğim var. Şöyle bir lezzetlendiriyorum. Kekiğiniz yoksa sıkıntı yok ama orijinal tarif böyle. Tekrar tavukları bırakıyorum. Bu suyunu da evet ziyan etmiyorum. Yaptıkları püf nokta. Patatesin suyu. Harika. Dikkat edin, patatesin nişastalı suyunu kullanıyorum. Tabii ki patatese su takviyesi. Adamların bütün numarasını gösteriyorum. Farkında mısınız? İnanın başıma bir gün bir şey gelecek. Size güveniyorum ha, ona göre.
Patatesin ağzını tekrar kapatıyorum. Tamamen her yeri kaynamaya başladıktan sonra, yani bir taşım kaynadıktan sonra kapağını kapatıyorum. Ocağın altını kısıyorum. 1 saat pişiriyorum. Tavukları şöyle bir kontrol edebilirsiniz. Didikleniyor mu? Didikleniyor. Tamam. Artık tavuklar neredeyse dağılmak üzere. Aynen böyle olmalı. Soğuması için hemen köşeye alıyoruz. El değecek kadar soğumalı yalnız. Buz gibi değil. Şunun kıvamına bakar mısınız? Rengine bakar mısınız? Soğuduktan sonra streçleyip dolaba kaldırıyorum. Dolabın normal bölümünde 3-4 gün, buzlukta 6 ay boyunca bozulmadan kullanabilirsiniz. O sağlıksız bulyon tabletler yerine buyurun size mis gibi tavuk suyu. Şöyle bölebildiğiniz kadar bölüyorsunuz bıçağınızla. 1,5 çay kaşığı tuz sıcakken. Hemen şöyle 1,5 yemek kaşığı tereyağı. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Kullandığım kap ufak geldi. Daha büyük bir kaba alalım. Patatesi niye sıcak istediğimizi anlamışsınızdır herhalde. Şimdilik bu kadar ezmek yeterli. Tavukları bakın böyle didikleyebildiğiniz kadar didikleyin. İyice didiklendi. Kesinlikle buradaki suyunu unutmuyoruz. Lezzet bombası. Çok fazla malzeme var. Bir kap almıyor. O yüzden 2'ye ayırdım. Tavuklarla patatesleri aynı miktarda 2'ye ayırdım. 2 çay kaşığı tuz. 2 çay kaşığı tuz. Aynen buna. İkisi de aynı esasında. Kafanız karışmasın. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı karabiber. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir tanesini acılı yapalım. 2 çay kaşığı kırmızı pul biber. Bu mezenin olmazsa olmaz baharatı köri 2 çay kaşığı köri. Tavuğu gördüğünüz anda, yumurtayı gördüğünüz anda köri unutmayın. Bir bağ dereotu, böyle az gözüktüğüne bakmayın. Temizlenmiş, yıkanmış. Hemen ince ince kıyıyoruz. Hemen 2'ye ayırıp yarısını buraya, diğer yarısını buraya. Bakın, çok da fazla böyle bulamaç yapmıyorum. Hemen şöyle göstereyim. Bu hale gelecek. Cıvık değil bak, kaşığımdan kendi böyle akıp gitmiyor. Zaman içinde düşüyor. Evet, şu bir. Patatesler topaç topaç kalmasın. Tavuklar bütün halde kalmasın. Benim için yeterli. Eski meyhane ustalarından Barba Usta'nın mezesi birebir hazır. Bu. Bundan sonra top sizde. Şöyle bir tadına bakacaksınız. Daha sonra ne eksik mesela bunun? Bunun zeytinyağı eksik. Siz karar vereceksiniz. 2 tane atalım. Tuzu eksik. Evet, harika. Şimdi bir de bunun servisini yapalım. Birkaç çeşit servis oluyor. Şu bir. Yeni meyhaneler biraz eski tarifi değiştirmişler günümüzün tadına göre. Şöyle biraz turşu ekliyorlar. Yalnız bu mezeleri sokak arasındaki meyhanelerde bulamazsınız. Balat'taki, Armutlu'daki meyhanelerde bulabilirsiniz. Biraz mayonez ekliyorlar. Mayonez az kaldığı için çizgiyi çekemedim. Ama yine de idare eder. Elinize çok az yağ sürüyorsunuz. Şöyle biraz avucunuzu alıyorsunuz. Yuvarlıyorsunuz. Aynen böyle yapılıyor. Maydanoz. Kırmızı pul biber.
Diyelim ki çok fazla geldi benim yaptığım gibi. Ki biz bunun hepsini yeriz ama. Kapat. Dolabın artı 4 bölümünde, normal bölümünde 3 gün boyunca, 4 gün boyunca gönül rahatlığıyla bozulmadan tüketebilirsiniz mezenizi. Acil durumlar için bir misafiriniz geldiğinizde, eliniz ayağınız meze için titrediğinde benim gibi böyle mezenizi buzluğa kaldırırsanız 6 ay içinde gönül rahatlığı istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Hemen şöyle bir tadına bakalım. Açın ağzınızı, her zamanki gibi ilk lokma sizin. Keşke şunun tadına bakma fırsatınız olsa. Keşke. Bir de şuna bakalım. Mayonez Doğan. Vay 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 vay. Hadi bir de şuna bakayım. Şunun da tadına ilk siz bakın. Biliyorum kemik kadro tarifleri yapıyor. Tarifi yaptıktan sonra hangisini daha çok beğendiğinizi merak ediyorum. İzleyip abone olmayan vicdansızlar, vicdansız tayfası. Madem izleyip yapmıyorsunuz, vicdansızlık yapıyorsunuz. Bir de üstüne dinlen kitaptan bana bahsediyorsunuz, ahkam kesiyorsunuz. O zaman ben de izleyip abone olmayanlara hakkımı helal etmiyorum. Hadi bakalım Odri Meydan. Hepimize yayına sağlık. Tekrardan herkese selamlar.